Merhabalar, ben Ferhat Camgöz. YBS üzerinde dizayn ettiğimiz sera gazı yönetim sistemini modüllerinin nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışacağız. Sera gazı yönetimi için 3 tane modül dizayn edilmiş durumda. Bunlar hesaplama yapmak üzerine dizayn edilmiştir. Bunların haricinde sera gazında ISO 14064 standardında diğer alanları yönetebilmemiz için dizayn ettiğimiz doküman yönetimi alanımız mevcut. Doküman yönetimi alanımızda dokümanları buradan yönetebilirsiniz. Bunların haricinde ISO 19011 standardına göre iç denetimlerin yapılması ve yönetilmesi denetim yönetim modülü içerisinde dizayn edilmiştir. Yine oluşabilecek düzeltici faaliyetler için düzeltici faaliyetler modülü dizayn edilmiştir. ISO 14064 için yapılacak yönetimi gözden geçirme toplantılar için toplantı yönetimi dizayn edilmiştir. Oluşabilecek ISO 14064 ile ilgili eğitimler de dahil olmak üzere tüm eğitimlerinizi yönetebileceğiniz eğitim yönetim modülü, amaç ve hedefler modülü ve ISO 14064'ü ilgilendiren risk ve fırsatlarla ilgili kısımlarda yönetebileceğiniz risk ve fırsatlar yönetim modülü dizayn edilmiş durumdadır. Bunların bir bütün halinde çalıştırılması durumunda ISO 14064 standardının isterleri karşılanmış olacaktır. Şimdi ISO 14064 standardı ve ISO 14064 standardı ve ulusal mevzuatımızın da yönetilebileceği sera gazı hesaplama modülüne yönetici alanından giriş yapacağız. Giriş yapmadan önce doğrulayıcı kuruluşlarda girilen hesaplamaları kontrol edebilmesi için doğrulayıcı kuruluş modülü mevcut. Aynı zamanda sistemde atamış olduğumuz verilerin girmesini istemiş olduğumuz kullanıcılar da bu sera gazı yönetimi modülündeki kullanıcı modülünde erişim sağlayarak ilgili kaynaklar için hesaplarını buradan giriş yapabilirler. Öncelikle sera gazı yönetim modülünün yönetici tarafına erişim sağlayalım. Burada sistemin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için öncelikle kurulum yapmamız gerekiyor. Kurulumda kuruluşumuzun öncelikle organizasyonun tanımlanması gerekiyor. Biz burada bir tane YBS diye organizasyon tanımladık ve bu organizasyon 25 tane tesisten oluşmakta, 25 tane bölümden oluşmakta. Bu tesislerin her birinin sera gazı hesaplamalarının yapılması ve bunlardan çıkan sonucun organizasyonun toplam sera gazının hesabının yapılabilmesini amaçlayan bir kurulum gerçekleştirilmesi gerekiyor. 25 tane tesisi tanımladıktan sonra burada önemli olan noktalardan birisi veri sorumlusunun tanımlanmış olması gerekir. Her tesiste veri sorumlusu farklı olabilir. O yüzden veri sorumlusunu mutlaka tanımlamalısınız. Birden fazla veri sorumlusu da olabilir. İkisi bir anda da giriş yapabilirler. Bu verileri kontrol edecek, onaylayacak kişileri de yine seçebilirsiniz. Sistem buna göre veriler tamamlandığında kontrol edene ve onaylayana onay aşamasını sürdürecektir. Organizasyonumuzu tanımladığımızda yine kullanabileceğimiz birimleri de tanımlamış olmamız gerekiyor. İşte kilogram olabilir, karbondioksit eşdeğeri olabilir, litre, kilowatt saat şeklinde tanımlamaları yapmış olmamız gerekiyor. Bunlar da yapıldığında kategoriler listesinde biliyorsunuz ISO 14064'te 6 tane kategori var. Bu kategoriler birincisi doğrudan sera gazı emisyonları ve diğerleri de dolaylı sera gazı emisyonlarıdır. Bunlar yine tanımlanmış olması gerekir. Kategori 2'de enerji kullanımı kaynaklı dolaylı sera gazı emisyonları. Kategori 3'te ulaştırmadan kaynaklı dolaylı sera gazı emisyonları. Kategori 4'te kullanılan malzemeler, ürünlerden kaynaklı dolaylı sera gazı emisyonları tanımlanır. Kategori 5'te ürünlerin kullanımından kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonları ve 6. kategoride de diğer dolaylı sera gazı emisyonları tanımlanır. Bunların her birinin alt tarafları vardır. İşte doğrudan sera gazı emisyonlarına baktığımızda sabit yanma, mobil yanma, proses yanma, kaçak emisyonlar ve biyokütleden kaynaklı sera gazı emisyonlarından oluşur. Yine kategori 2'nin alt kategorilerine baktığımızda ithal enerji, elektrik yani satın alınan elektrik veya diğer enerji kategorisinden oluşur. Kategori 3'te yukarı yönde taşıma ve dağıtım, aşağı yönde taşıma ve dağıtım, çalışan taşımacılığı, müşteri ve ziyaretçilerin ulaşımı, iş seyahati ve konaklama gibi kategorilerden oluşur. Kategori 4'te satın alınan ürünler, sermaye ürünlerin amortismanı, satın alınan hizmetler, atıkların bertarafı, dışarıdan kiralanan varlıklar gibi kategorilerden oluşur. 5. kategorimizde ise ürün hizmet kullanım aşaması, dışarıdan kiralanan varlıklar ve işletmeler, ürün hizmet yaşam sonu ve yatırımlar kategorisinden oluşur.
Diğerde de daha önceden tanımlanamayan veya sizin tanımlamanız gerektiğini düşündüğünüz diğer kategorilerden oluşur. Bunlar kurulum aşamasında tanımlanmış olması gerekir. Tüm bunları tanımladıktan sonra bir veri tabanı oluşturulması gerekiyor. Bu veri tabanı belki satın alınması gerekebilir ama şöyle kısaca göstermek gerekirse, bildiğiniz üzere birinci kategori dolaylı sera gazları, doğrudan sera gazları idi. Bu doğrudan sera gazlarında sabit yanma için işte benzinin yoğunluk dönüşüm faktörü, kalorifik değeri, emisyon faktörü gibi bir veri tabanının oluşturulması ve kaynağının tanımlanması gerekir. Biz burada kısaca tanımlamışız. Benzin, linyit, alt bütünlü kömür, LNG, petrol, kök gibi diğer görebileceğiniz birçok kaynaklar tanımlanmış durumdadır. Yine aynı şekilde mobil yanma gibi kaynaklar tanımlanmıştır. İşte off-road, römorkör, on-road gibi, dizel araçlar gibi iki zamanlı benzinli araçların emisyon faktörleri buralarda tanımlanmış olması gerekir. Kuruluşunuzda kullanacağınızı düşündüğünüz bu kaynakların her birisi için seçtikten sonra aktif olarak işaretlemeniz gerekir. Aktif konuma geldikten sonra bu sizin organizasyonunuz için tanımlanmış bir kaynak olduğu anlamını taşır ve veri tabanında otomatik olarak bunların hesaplamasını yapacaktır. Diğer alanlarda da yine proses yanmadan olsun, kaçak emisyonlar olsun, ithal enerji olsun, bunların her birisinin tanımlanması gerekir. Yukarı yönde dağıtım, 16-32 metrik ton Euro 6 motorlar için yukarı yönde taşımadaki emisyon faktörlerinin bir veri tabanından hazır olarak alınmış olması gerekiyor. Yine kullanacağımız buralarda şu da bizim için örnek bir kullanacağımız kaynak olsun. Bunu aktif konumuna getirdiğimizde bunun için tanımlayabileceğimiz anlamını taşıyor. Bu kaynakların bu veri kütüphanesinin oluşturulmasından sonra gördüğünüz gibi bütün şeyler tanımlanmış durumdadır. 5.3, 5.2, işte ürün hizmet kullanım aşaması, dışarıdan kiralanan varlıklar, atıkların bertarafı gibi tanımlanmış durumdadır. Bunlardan aktif olanları seçtikten sonra yapmamız gereken önemli kurallardan birisi şudur. Organizasyonu tanımlamıştık daha öncesinde. Organizasyona kaynakları ata demeniz gerekiyor. Burada sizin tanımlamış aktif olarak seçmiş olduğunuz kaynaklar burada gözükecektir. Tümünü seç deyip bunu organizasyona atamanız gerekiyor. Bunu atadıktan sonra önem değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Organizasyona göre tanımlanan kaynaklar önem derecelendirmesi hesaplama temelli standart yöntem olarak tanımlanmış ve şurada sorulara karşı cevap vermeniz gerekiyor. Faaliyet verisi var mı yok mu? Ya da sektörel bir zorunluluk var mı yok mu şeklinde bir önem değerlendirmesi yapmalıyız. Bunu yaparken de toplam tahmini emisyonunu da biliyor olmamız gerekiyor ki sistem otomatik olarak şunun hesabını yapacak. Sera gazına katkı oranı büyük olanlar için kapsam içine alacak, küçük olanlar için kapsam dışı olacak ve bunu hesaplamayacak. Dolayısıyla bir önem derecelendirmesini bu şekilde yapmış olacağız. Daha sonrasında önem değerlendirmesinden sonra kaynakları tesislere atamamız gerekiyor. Bizim yaklaşık 25 tane tesisimiz vardı. Bu tesislerimiz burada gözüküyor zaten. Yine aktif olarak seçmiş olduğumuz kaynaklar da gözüküyor. Biz bunların hepsini ilgili tesislere atamasını sağlamamız gerekiyor. Tüm bunları yaptığımızda artık bizim organizasyonumuz için içerisinde bulunan tesislerde bu kaynaklar için sera gazı emisyonları hesabı yapılabilir. Evet, tesisimizi tanımladıktan ve kaynakları atadıktan sonra biz 2023 yılı için hesaplamalarını yapmıştık. Her birini bu görmüş olduğunuz kategori ve alt kategoriler içerisinde faaliyet verileri girilmiş, toplam emisyon değerleri hesaplanmış ve sistem kontrol ettiğinde tüm zamana ait yani 1 Ocak ve 31 Aralık arasındaki tüm verilerin girildiğini teyit ettiği, tam veri olarak işaretlediği bir kontrole tabi tutuluyor. Bu kontrol yapıldıktan sonra her bir tesis onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra da sera gazı raporu hazırlanıyor ve sera gazı raporu hazırlandıktan sonra yayınlandığı aşamasına geçtiğini görüyoruz. Bu aşamadan sonra artık veriyi değiştiremeyeceğimiz anlamını taşıyor. Bu şu an 2023 yılı için hesaplanmış. Şimdi 2024 yılı için nasıl hesaplama yapmamız gerekiyor ona bakalım. Bunun için yine kurulum ayarlarına gittiğimizde organizasyon için kısımda ilgili organizasyonu seçtiğimizde kaynakları tesislere ata dediğimizde 2024 yılını seçiyoruz ve zaten tesislerimiz tanımlıydı. Bu tesislerin sorumluları, veri sorumluları da belliydi. Bunu seçiyoruz. Yine kaynaklarımızı zaten aktif konumuna getirmiştik. Bu aktif hale getirdiğimiz kaynakları artık 2024 yılı için
hesaplanması için ilgili tesislere atamasını yapıyoruz. Bunu kaydet dediğimizde 2024 yılı için tesisimizdeki bütün veriler otomatik olarak dağılmış durumda. Bütün veri sorumlularına. Bunu nerede görebiliriz? Mesela sabit yanmada baktığımızda 2024 yılı için hesaplamaların boş olduğunu görüyoruz. Durumu devam ediyor konumunda ve raporun yayınlanmadığını görüyoruz. Düzenli alandan istersek erişim sağlayabiliyoruz. Bunlar her birisi ilgili veri sorumlusuna dağıldığı için veri sorumlusu olarak şu alandan giriş yaptığımızda ben Ferhat Camgöz olduğum için bu tesislere ait 25 tane tesisin 24 tanesini kendime atadım ve kendime atadığım için de her birisine ait veriyi girebilirim. Yine aynı şekilde mobil yanmalar için 2024 yılı için gelmiş durumda. Faaliyet verisi hepsi 0 gözüküyor. Proses yanmamız yine aynı şekilde. Kaçak emisyonlarımız aynı şekilde. İthal enerji için yine kaynak olarak Türkiye'nin kullanmış olduğu elektriği seçmişiz ve tesislerimizdeki faaliyet verilerine baktığımız zaman 2024 yılı için 0 gözüküyor. Diğerlerini de şöylece kısaca gözden geçirdiğimizde yukarı yönde taşıma ve dağıtımda yine tesislere atanmış, aşağı yönde atanmış, çalışan taşımacılığı ile ilgili kısımlar atanmış. Gördüğünüz gibi her birisi durumu devam ediyor konumda ve düzenle butonlara aktif durumda. Yine 3-4 müşteri ve ziyaretçilerin ulaşımı alanında verilerin otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Diğer kategorilere de hepsinin yerleştiğini görebiliriz. Şimdi veri sorumlusu olarak ne yapmamız gerekiyor? Bize bunlar atandığında sabit yanma için verinin bir tanesini giriş yapalım. Şanlıurfa için mesela dizel, kok kömürü, benzin, doğalgaz girişi yapmışız. Mersin için doğalgaz yapmışız. İstersek buradan tesisi filtreleyebiliriz. Bunlarla ilgili veriler rahat girebilmemizi sağlayacaksa bu filtreleri kullanabiliriz. İçerisine girdiğimizde sistem zaten size şunu otomatik olarak hazırlayacak. İçine girelim. Evet. 2024 yılı için verilen faaliyet verilerin 2024 yılı için 366 gün eksik veri görülmektedir. Lütfen eksik verilere giriş yapınız şeklinde bir uyarı alacaksınız. Bu şu anlamı taşıyor. Biliyorsunuz veri eksiksiz girmemiz gerekiyor. Ayın 1'inden 31'ine kadar tüm faaliyet verisini süzerek buraya giriş yapmış olmamız gerekiyor. Bunun için içine girdiğimizde faaliyet verisine işte 5000 s/m³ diyelim. Verimiz zaten yıllık olduğu için dikkat ederseniz tek bir satır oluşturdu sistem. Eğer ben bunu aylık olarak veri gireceksem, 3 aylık, 6 aylık gireceksem buradaki değerlerim benim. Ona göre sistem otomatik olarak bana hazırlayacak. Her ay aylık olarak seçtiğimizde, örnek veriyorum aylık olarak seçelim, kaydedelim. Aylık olarak değiştirdiğimde sistem bana artık Ocak verilerini, Şubat, Mart verilerini buraya getirmiş durumda. Her birine ayrı ayrı da girebilirim. Ama ben yıllık olarak girmek istiyorum. Fazla bir şekilde veriyi dağıtmak istemiyorum. Yine Adana için bakalım. Düzenle dediğimde evet bir yıllık veri gelmiş durumda. Bu yıllık veri için ben şunu yapmam gerekiyor. Giriş yapmak için kaleme tıkladığımda faaliyet verisi alanı geliyor. Zaten sisteme kaydetmeye çalıştığında sistem size hata verecek. Bu alanı girmeden tanımlama yapamazsınız diye. Ben buraya 5000 s/m³ olarak bir değer giriyorum. Sistem zaten otomatik olarak bana hesaplıyor. Emisyon hesabı kısmında bunların değerlerinin ne olacağı, toplam emisyonun 9,89 emisyon olduğunu, kaynaklarının neler olduğunu burada görebiliyorum. İstersek veriler girilmişse belirsizlik değerlendirmeleri de otomatik olarak yapılacaktır. Yani emisyon hesabı ve belirsizlik hesabını sistem bize hazırlamış olacak. Ben bunu kaydettiğimde Adana için tekrar kontrol edelim. Tam tarihleri girmiş durumda. 1 Ocak'la 31 Aralık. Evet, burada bir hata var. Bir tane daha girelim. 366 gün eksik olduğunu söyledi. Burası için 1000 girelim. Evet, hesaplanan veriler görmüş olduğunuz üzere 9,89 ton karbondioksit eşdeğeri cinsinden hesabını yapmış olduğunu görüyoruz. Yine Adana tesisi için benzin ve kok kömürü değerlerini de girelim. Yeni sekme de açarak hızlıca giriş yapmış olalım. Buralarda 1000 değeri giriyorum. Buna da 1500 değeri girelim. Evet, Adana için kategori 1 olan, sabit yanmadan kaynaklı olan verileri şu an girmiş durumdayım. Yine aynı şekilde diğer tüm tesislerim için sabit yanma, mobil yanma, proses yanma verilerini tek tek girdiğimde sistem bana bir sonraki eğitim aşamasında
verilerin tam olduğunu ve onay kısmının nasıl çalıştığını göstereceğiz. Şimdi ben tek tek bu verileri giriş yapayım fazla vaktinizi almadan. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi tesislerimize ait kaynak tanımlamalarımızı yapmıştık ve bu kaynak tanımlamalarına ait 2024 yılına ait faaliyet verilerini girmemizi istemiştik. Bunların tamamını ben girdim. Bir tanesini eksik bıraktım. Şanlıurfa Eğitim Tesisi için 2024 yılı için faaliyet verisi 0 olarak gözüküyor ve toplam emisyon ton karbondioksit eşdeğer cinsinden 0 olarak gözüküyor. Sistemimiz her girilen yıl için bunun kontrolünü yaptığını söylemiştik. Yani 1 Ocak'la 31 Aralık arasındaki değerlerin tamamı girilmişse tam veri olarak atadığını söylemiştik. Şimdi veri girilmediği için eksik veri olarak bu gözüküyor. Bundan sonraki adım ne olacak peki? Tüm tesislere ait, yani her tesisin kaynaklarına ait verileri girildiğinde aslında bizim tesis sera gazı hesap onay listem kısmına bu tesislerin çıktığını görüyoruz. Bu tesisler çıktığı zaman da biz hesap onay süreci kısmından da süreci başlatacağız ve ilgili kişiye onaylaması için iş akışını göndereceğiz. Şimdi burada biz Şanlıurfa için eksik veri vardı. Dolayısıyla Şanlıurfa için 2024 yılına ait hesap onayı başlamaması gerekiyor. Şuradan yılda 2024'ü bastığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde buraya veri çıkmış durumda değil. Çünkü eksik verisi var. Verinin tamamlanması gerekiyor. Şu an bir tane verimiz eksik kaldı. Onu da hemen girelim birlikte. Düzenle diyerek giriyoruz. 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 yılı arasında faaliyet verisini ben 1800 olarak litre cinsinden giriyorum. Bu şeyleri değiştiremiyorsunuz. Bunlardaki faaliyet verisi birimi kaynağı tanımlarken, yani bir kütüphane oluşturduğumuzda dizelin litre olacağı, işte elektriğin kilowatt saat cinsinden olacağı, bunlar zaten tanımladığımız için sistem bizler bunların hepsini hazır olarak getiriyor. Dolayısıyla hani bu faaliyet birimi alanlarını değiştiremezsiniz. Değiştirmemeniz gerekiyor. Yani doğru olan orada giriş yapmış olmanız gerekiyor. Burada şimdi 1800 girdim. Bu arada ben bu kayıta ait istersem işte faturası olabilir, bir sayaç dokümanı olabilir. Her türlü dokümanı da veya bir kaydı da buraya basarak ben sistemime ekleyebilirim. Eklediğim takdirde de denetçiler, doğrulayıcı kuruluş buna ait kayıtları çok rahatlıkla size sormadan buradan kayıtlara bakabilir, inceleyebilir ve denetim süreci daha hızlı ve aktif olarak yürütülebilir. Şimdi 1800 litre olarak girdim. Hesaplamasına baktığım zaman zaten şurada da hesaplama kısmı gözüküyor. İşte kaloriferik değeri, emisyon faktörünün ne olduğu. Bunlar daha önceki girmiş olduğumuz verilerden otomatik olarak geliyor. Küresel ısınma potansiyelleri N2O için, CH4 için şeklinde. Fosil kaynaklı için 5000, işte toplam emisyon için 5000 küsür bir değer hesaplamış durumda. Bunu kaydediyorum. Bunu kaydettiğimde tesis sera gazı hesap onay listemde artık bu veri tamamlandığı için benim onaya gönderebilecek şekilde çıktığını göreceğiz. Bunu da kaydı tekrar etmem gerekecek. Evet, kaydı girdiğimde gördüğünüz gibi Şanlıurfa Eğitim Tesisine ait işte 1800 litrelik bir faaliyet verisi girmiştim. Toplam emisyonu 5.07 olarak hesapladı ve tam veri olarak gösterdi. Durumu devam ediyor konumunda çünkü tesis onayına gitmedi. Tesis onaylarının tamamlanması sonrasındaki de sera gazı raporu onay aşamasına geçecek ve sera gazı onaylaması sonrasında buradakilerin hepsi değişmiş olacak. Yani yayınlandı konumuna gelecek. Bu düzenli alanları artık kalkmış olacak. Şimdi gelelim tesisimizin tesis sera gazı hesap onay listesi kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi 2024 yılı Şanlıurfa Eğitim Tesisi için yetkilisi, yine her tarafı ben kendim atadığım için verileri girilmiş durumda ve hesap onay süreci karşıma geldi. Ben şuradan 2024 yılına ait olanları seçelim. Evet, Şanlıurfa Eğitim Tesisi geldi. 2024 yılına ait tesis sera gazı hesap onay listemde bunlar gözükmeye başladı. Ben bu aşamadan sonra artık bütün tesislerim için, bu bana ait olan tesisler için gözüküyordu hatırlarsanız. Ben kendime 24 tane tesis atamıştım. 24 tane tesisin verisini girdim. Bir tane tesisi bir başka arkadaşımıza atamıştım. O veriyi girdiğinde o da hesap onay sürecini başlatacak ve ilgili kişisine onaya gidecek. Tüm bu 25 tesis tamamlandıktan sonra sera gazı hesap süreci başlayacak. Onaylanma süreci başlayacak. Şimdi bunların her birisini hesap onay süreci başlatarak ilgili kişiye gönderiyorum. Zaten ilgili kişiyi de ben kendimi seçmiştim. Burada da görüyorum zaten. Veri kontrolü yapacak. Veri kontrolünü yapıyorum şu an ben.
Sonra onay aşamasına gitmiş olacak ve onaylandığı takdirde bu tesis için hesapların doğru olduğunu kabul edeceğiz. Yani doğru hesaplandığı anlamına geliyor. Burada hepsi için görebiliyoruz. Sabit yanma için benzin, faaliyet verilerinin ne olduğu, biyokütle kaynaklı veya fosil kaynaklı ayrımları da mevcut. Toplam emisyonlarında ne oldu? Biyokütle kaynaklı herhangi bir emisyonumuz olmadığı için hepsi sıfır. Hepsi fosil kaynaklı emisyonlardan geldiğinden dolayı fosil kaynaktaki değerin aynısı toplam emisyonda da gözüküyor. Yine aynı şekilde mobil yanmada, proses yanmada, bakın hep sadece bu tesis için olanlar var. Başka bir tesisin verisi burada yok. Dolayısıyla kendi tesisimize ait verileri görebiliriz. İkinci kategoride yine ithal enerji veya ithal enerji diğerle ilgili olan kısımları görebiliriz. Üçüncü kategoride yukarı yönde taşıma ve dağıtıma ait, aşağı yönde taşıma ve dağıtıma ait verileri görebiliriz. Bunların haricinde her bir kategorinin sonunda hesaplamaları kısmı mevcut. Fosil kaynaklı bu değer, biyokütle kaynaklı bu ve toplam emisyonda 1.62 olarak hesaplandığını görüyoruz. Kategori 4 için var, kategori 5 için var. Eğer bunlarda değerleriniz varsa tabii birçok kuruluş 5 için veya 6 için değer hesaplamıyor. Burada değerlerimiz olmadığı için şu an boş gelmiş durumda. Ve ben bunları kontrol ettikten sonra gerekirse açıklamamı yazıyorum. Hesaplar doğrudur. Ya da dikkat edilmesi gereken bir nokta varsa burada notumu yazabilirim, açıklamamı yazabilirim. Bundan sonraki süreçte artık diyorum ki onaya gönder. Yani ilgili kişi kim? Yine onaylayacak kişi A.admin kişisi. Ben bunun onayına gönderiyorum. En sonunda süreci başlat dediğimde şu an benim 0 iş akışım vardı. Bu iş başladığında bana ait bir kontrol süreci başlamış olacak ve buradaki değer 0'dan 1'e çıkmış olacak. Onay kısmında ilerlettiğimde benim iş akışımdaki değerde sera gazı tesis onay süreci olduğunu görebiliyorum tarih itibariyle. Benim önüme direkt açılır bir şekilde geldi. Çünkü onaylayan kişi benim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir tane bekleyen onay kısmım var. Ben de veri onayı olarak şunu yapacağım. Verileri tekrar kontrol edeceğim. Herhangi bir hata var mı yok mu bunun kontrolün teyidini yapacağım. Bunları yaptıktan sonra durum kısmını onaylandı deyip süreci bitirebilirim. Veya eksik olduğunu düşünürsem bu işi hesaplayan kişiye geri gönderebilirim. Veya bu işlerin iş akışı yanlış başladığını düşünüyorsam iptal edilir deyip süreci kapatabilirim, yeniden başlatmasını isteyebilirim. O yüzden ben şu an verilerin doğru olduğunu kabul ediyorum ve onaylıyorum. Onaylamam sonrasında benim bu tesisimin verileri artık onaylanmış olacak. Bu arada şurada da ifade gösterelim. Şanlıurfa için girmiştik. Bakın burada artık benim Şanlıurfa ile ilgili herhangi bir değiştirebileceğim veri mevcut değil. Çünkü burada sadece durumu yeni kayıt devam ediyor veya düzenli olarak olanlar için gözükebilir. Ben geri gönder dediğimde, bu süreçte geri gönder dediğimde kullanıcı tarafında yine Şanlıurfa tarafı gözükecek ve düzenle butonu aktif konumuna gelmiş olacak. Yani veriyi değiştirebilir, buradaki hatalarını düzeltebilir ve tekrardan işlemi başlatabilir. O yüzden şu an burada gözükmüyor. Ama yönetici olan kişi, sera gazı yöneticisi olan kişi burada doğrudan sera gazı sabit yanmalarda dikkat ederseniz 2024 yılını seçelim. Şanlıurfa için gördüğünüz gibi tam veri ve şu an durumu onay sürecinde. İşlem yapılamaz durumda. Herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Şu an onayın tamamlanmasını bekliyoruz. Biz de onayımızı tamamlayacağız şimdi. Onaylandı diyoruz. Complete diyelim. Şu an işlemimiz tamamlanmış durumda. Yönetici tarafında sayfamı yenilediğimde bakın tam veri ve artık durumu onaylandı. Yani tesisin durumu onaylandığını görüyoruz. Ama sera gazı raporu hala yayınlanmış durumda değil. Yani en son bütün tesislerin hepsinin raporu onaylanacak. Onaylandıktan sonra hepsinden birleşen hesap o organizasyonun sera gazı emisyonu olmuş olacak. Ve ondan sonra o onay aşamasından sonra burası da değişecek ve yayınlandı konumuna geçecek. Ondan sonra artık veride herhangi bir değişiklik yapamayacağız. Şimdi fazla vakit almadan ben bütün buradaki sera gazı 2024 yılına ait bütün sera gazı hesaplamalarımı onaya göndereceğim.
Onaya gönderdikten sonra bir sonraki aşama sera gazı onay kısmının başlatılması. Burada fazla vaktinizi almadan aynı işlemi tekrar yapacağım ve süreci tamamlayacağım. Kayıt ondan sonra devam edecek. Evet, tesis onay sürecinde şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak ben diğer bir kullanıcıyla giriş yaptım. Web tabanlı bir yazılım olduğu için a.demoUser yani Harun Raşit Camgöz adına hesabına giriş yaptığımda Eskişehir üretim tesisi için 2024 yılı için veriler girildi ve girildikten sonra hesap onay süreci aktif hale geldi. Burada onu görüyorum. Ben çok veri karışık gözükmesin diye 2024 yılı da seçelim. Şimdi 2024 yılında Eskişehir üretim tesisi varmış. Bir de Balıkesir satış ofisimiz varmış. Burada dikkat ederseniz veri sorumlusu sadece burada Harun Raşit Camgözken, diğerinde hem Ferhat Camgöz hem Harun Raşit Camgöz olarak gözüküyor. Şimdi ikimiz de veriyi girebilirdik burada. Ben girdiğim için bu süreç tamamlanmış gözüküyor. Diğer kısımda ise sadece Harun Raşit Camgöz'e gözüken kısımda ise veriler girildiği için hesap onay süreci aktif hale gelmiş durumda. Şimdi bu hesap onay sürecini başlattığımda konumunu yani durumunu onaya gönder seçiyorum ve burada kontrol eden onaylayan Ferhat Camgöz olduğu için ona gidecek. Ben bunu direkt süreci başlatıyorum. Süreci başlattım ve benim hesap onay sürecinde olarak gözüküyor. Artık burada bir işlem yapamam. Onaylayacak kişi Ferhat Camgöz olduğu için onun kullanıcısına gitmiş durumda. Böylelikle birkaç kullanıcı farklı olması durumunda sürecin nasıl ilerlemiş olduğunu da görmüş olalım. Ben diğer kullanıcıya geçiyorum. Burada gelen kutusuna baktığım zaman Harun Raşit Camgöz'ün göndermiş olduğu hesap onay sürecini görüyorum. Bu arada mailler veya SMS'ler de gelebiliyor. Bildirim aldıktan sonra ben geliyorum ve hesabı kontrol ediyorum. Hesapta herhangi bir şey olmadığını düşündüğüm takdirde bunu onaylıyorum. Bu arada yıl 2024 ama temel yıl olarak 2023 yılını seçmiştik. Bunlar da burada gözüküyor ve dönem başlangıç ve bitiş tarihleri de gözüküyor zaten. Şimdi Eskişehir üretim tesisi için ben bu hesabı da onaylıyorum. Benim gelen kutumda artık 0 tane onaylanan bekleniyor. Dolayısıyla sera gazı hesap listemde benim şu an hepsi onaylanmış durumda. Sadece bir tanesini onaylamadım. Bunun sebebi de kullanıcı kısmında artık şuradaki sabit yanmada dikkat ederseniz sadece Gaziantep Ar-Ge merkezi kaldı. Girilen faaliyet verileri kaldı. Eğer bunu onayladığımda artık burada herhangi bir şey göremeyeceğim kullanıcı tarafında. Yani kullanıcının işi bitmiş olacak. Ama yönetim tarafında ben her şeyi görebiliyorum. Yani sera gazı tarafına geldiğim zaman burada bakın hepsi bu 2023 yılı için şöyle 2024 yılını süzelim. Onaylandığını, bir tanesinin kaldığını, o da Gaziantep Ar-Ge merkezinin olduğunu, devam ediyor konumunda olduğunu ve verilerin değiştirilebilir olduğunu görüyorum. Diğerlerinin hepsi onaylanmış durumda. Bu da Gaziantep dizel için. Şimdi kullanıcı tarafından ben Gaziantep için de başlatacağım. Hesap onay süreci başlatıyorum. Burada zaten yine veri sorumlusu da kontrol eden de benim. O yüzden direkt bana gelecek. Süreci başlat diyorum. Evet, süreç tekrar benim onayıma geldi. Burada da zaten bildirim kutusunda da gözüküyor. Şimdi bunu onaylamadan önce bir şeyi kontrol edelim. YBS organizasyonu için bir tanesi onaylanmadığı için henüz sera gazı işlemini başlatamıyor olmam gerekiyor. Sera gazı onay raporunu başlatamıyor olmam gerekiyor. Buraya açıp baktığımda organizasyon için yani YBS için 2023 yılında yapılmış ama 2024 yılı hala aktif değil. Yani burada herhangi bir şekilde süreci başlatacak bir durumum olmadığını görüyorum. Ama bu süreci onayladıktan sonra tüm tesislerim onaylanmış olacak. Artık benim YBS olarak 25 tane tesisimden çıkan hesaplamalar onaylanmış olduğu için artık bunların toplamını ben sera gazı rapor olarak onaylayıp süreci bitirebilirim. Şimdi ona bakalım. Ve bunu da onaylıyorum.
Onayladıktan sonra artık sera gazı yönetici tarafında benim 2024 yılına ait sera gazı raporumun onaylanması için başladığını görüyorum. Burada organizasyonum için 2024 yılına ait sera gazı raporunun onaylanması gerektiğini görüyorum. Şimdi sera gazı rapor onay süreci başlattığımda ben bütün hesaplamaların tamamını toplanarak bir sera gazı raporu hazırlayacağım. Bunun için içindekiler kısmı hazır olarak geldi zaten. Bunlar daha önceden girmiştik. Tanımlar ve kısaltmalar daha önceden girilmişti. İşte girişte açıklamalar yapılması gerekiyorsa bunlar hazır olarak geldi. Hedef kitle, bu raporu kim için hazırlıyorsak bu hedef kitleyi tanımlayabiliyoruz. Kuruluşumuzun tanıtımını yapabiliyoruz. Hariç tutulan kategoriler varsa buradan bastığınız zaman zaten hariç kapsam dışı olarak biz fuel oil, LPG ve natural gazı kapsam dışı bıraktığımızı hesaplamışız. Bunları ekleyebiliriz. Açıklayıcı bilgi olarak tek tek elimizde giriş yapabiliriz bu alanlara. Kategoriler listesi bunlar açıklamalar olarak verilmiş. Buraları düzeltebiliriz. Bu alanı şu şekilde de büyütebiliriz. Yani nasıl hesaplama yaptığımız, standart yöntem mi yaptığımız, verileri nereden aldığımız gibi kısımları detaylı bir şekilde kaynaklarıyla birlikte anlatabiliriz. IPCC kılavuzuna atıf yapabiliriz. Kullanılan metodolojileri burada açıklayabiliriz. Yine sistemin hazır olarak verdiği bizim zaten bunlarla ilgili ne yaptığımızı şöyle tamamını seçip kategori 1 için hepsinde hesap temelli standart yöntemi seçtiğimizi organizasyon tanımlarken ve önem derecelendirmesi yaparken bunları çıkarmıştık. Bunları da seçtik. Sonrasında yapmamız gereken zaten hepsi otomatik olarak çıktı. Benzin için 2024 yılında toplam faaliyet verisi 36.000 litre olarak hesaplanmış. Fosilden kaynaklı toplam emisyon ton karbondioksit eşdeğer cinsinden 84.24 olarak hesaplandığı, biyokütleden kaynaklı 0 oldu ve toplam emisyon 84.24 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde diğerleri için dizel, doğalgaz, kok kömürü gibi kısımların hesaplandığını görüyoruz. Mobil yanmada römorkör için hesapladıklarımız geldi. Proses yanmada hurda çelik seçmiştik. Bunlar için faaliyet verilerinin tamamının toplamı geldi. Kaçak emisyonlarımız varsa onlar yine biyokütleden kaynaklı olmadığı için kategori 1 için hesaplanan fosilden kaynaklı 549.39 ton karbondioksit olduğunu göreceğiz. Yine toplamı aynı şekilde yazacak çünkü biyokütleden kaynaklı herhangi bir emisyonumuz yoktu. İthal enerji için, ithal enerji diğer için gibi kısımlar yine aynı şekilde tüm tesislerden toplanarak geldi. Yukarı yönde bir tane tanımlamıştık hatırlarsanız. Bunlar için toplam faaliyet verisi 37.500 oldu. Hepsine zaten 1000-1500 değer girmiştik. Yani küsuratlı bir değer girmediği için buradaki değerleri böyle görebiliyoruz. Buradaki küsurat değerini çok hassas yapmak için aslında biraz desimal değerini yükselttik. Bunlar daha istenirse daha düşük değerlere de çekilebilir. Aşağı yöndeki kısımlarımızda değerler geldi. Çalışanların taşınması, taşımacılığından, müşteri ve ziyaretçilerin ulaşımından gibi hesaplamalarımızda zaten çok fazla veri yapmamıştık. Birkaç tane kaynak seçmiştik. Burası test etmemiz kolay olması anlamında. Ama 25 tane tesisimiz olduğu için yani bir tane veri seçtiğimizde bu 25 çarpı 25 anlamı taşıyor. Ama birçok kuruluş bu 25 tane tesis olmayabilir. Biz holdingler için bunları düşünerek dizayn ettik. Ama bazı kuruluşlar olabilir ki sadece kendi tesisi vardır, tek bir tesis vardır ama kaynakları fazladır. Bunların her birisi buraya otomatik olarak yerleşecek zaten. Kategori 3 için hesaplanan değerler son tarafında görebiliyorsunuz. Kategori 4 için olanlar burada gözüküyor. Bunların yine amortisman kısımları, satın alma hizmetler varsa ve hesaplanan değerleri burada görüyoruz. 5, 6 aynı şekilde sera gazı emisyon değerleri kısmına açıklamalarımızı yapabiliriz. İsteğe bağlı bilgiler tanımlayabiliriz. Sonuç ve öneriler kısmını girebiliriz. Ve akrepte bir kuruluş varsa onları tanımlayabiliriz. İşte şu tarihte doğrulama yaptı şeklinde. Tüm bunları girdikten sonra ben bu sera gazı emisyon hesabının onaylandığını, raporun onaylanması için süreci başlatıyorum. Süreci başlattığında aslında sürecin sorumlusu olarak yine benim önüme gelecek. Yani bu arada zorunlu alanlara girmemiz gerekiyor.
Durum kısmını onaya gönder seçmemiz lazım. Süreci başlatalım. Sürecimiz başladığında gelen kutusuna rapor 14 numaralı 2024 yılında işte onaya gönderilmiş aşamada gözüküyor. Peki verilerimizde nasıl gözüküyor? Bir de onlara bakalım. Verilerimiz içerisine girelim. Sabit yanmaya girdiğimizde yıl 2024 olarak göster dediğimizde bakın şu an yayınlanmadı konumunda hepsi. Ben ta ki raporu onayladığımda bunların hepsi değişmiş olması gerekiyor. Şimdi bunu onaylayalım. Onaya basıyorum. Tüm açıklamaların doğru olduğunu, herhangi bir hatanın olmadığını düşünerek onaylandı diyerek hesabımı onaylıyorum ve süreci bitiriyorum. Sera gazım onaylandı. Artık benim örneğin sabit yanmada 2024 yılı için bakın benim bütün hesaplamalarım yapılmış. Veri kontrolüm tam veri. Tesis için onaylar yapılmış. Sera gaz durumda yayınlandı konumuna geldi. Ben bunun raporunu istersem sera gazı rapor listesinden 14 numaralı raporu yazdır diyerek sera gazı raporumu barkodlu bir şekilde alabilirim. Burada bütün değerler, hesaplamalar, içerikler, tarihin ne zaman olduğu, kuruluşunuzla ilgili bilgiler her şey yer alıyor. Kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Verileri girdiğiniz takdirde içindekiler, tanımlar ve kısaltmalar, giriş kısmı, açıklayıcı bilgiler, doğrudan sera gazı emisyonlarının neler olduğu, hariç tutmalar ve bunların gerekçesi ve bundan sonraki aşamada işte hariç tutulan kategorilerin neler olduğu, hesaplama metodolojilerinin neler olduğu, artık bundan sonraki sayfalarda sabit yanma için hangilerinin ne kadar hesaplandığı ve buradaki toplam emisyon miktarlarını gözükecek şekilde rapora dökebilirim. Her biri rapor tek bir kategoriye sayfa ayrılmış durumda. Şu an tek bir veri girdik ama birçok kuruluşta bu veriler daha fazla olacak. Bunların her birisi tek bir sayfaya gelecek şekilde raporda gözükecek. Yani kaçak emisyonların ne olduğu, biyokütleden kaynaklı varsa, ithal enerjinin ne olduğu. Tüm bunların hepsi buraya yansımış olacak. Yaklaşık 38 sayfalık bir 39-40 sayfalık bir rapor oluşturmuş olacağız. Bu rapor çıktı alıp istersek kuruluşlara verebiliriz veya işte kendimiz için kullanabiliriz. Aslında şurada da daha rahat gözüküyor. Şurada da çok daha rahat görebilirsiniz. 4.1 satın alınan ürünlerin ne olduğu, bunların toplam emisyonların ne olduğu rapora yansımış durumda. Peki bunların haricinde doğrulayıcı kuruluş ne yapabilir? Ona da bakalım. Doğrulayıcı kuruluş kendi alanına ait kısma girdiğinde işte 2024 yılı için 115.368.42 tonluk bir karbondioksit eşdeğer cinsinden bir emisyon değerinin hesaplandığını görüyoruz. Bunları grafiksel olarak görebilir. 2023 yılında ne hesaplanmıştı? 2024 yılında ne hesaplandı? Bunların kategorilerine göre ne kadar çıktığını görebilirsiniz. Tabi burada satın alınan ürünlerde çok fazla bir değer girmişiz. Diğerleri çok küçük kalmış. Burada hatalı bir veri girdiğimizden dolayı. Bunların kıyaslamasına bakabiliriz. Sabit yanma 2023 yılında 251 iken 2024 yılında 371 tona kadar çıktığını görüyoruz. Kaçak emisyonların düştüğü, mobil yanmanın işte 58'den 174'e çıktığı, değerlerin arttığını görüyoruz. Bunlar her bir kategori için, işte kategori 2 için olan değerleri kıyaslamasını yapabiliriz. Sıfırdan sıfıra devam etmiş mesela. Bunları grafiksel olarak görebilir. Yine doğrulayıcı kuruluş kategori bazında her birini kendisi buradan sorgulayabilir. Buradaki her türlü veri açık bir şekilde onun ihtiyacı olacağı şekilde dizayn edildi.
Örnek veriyorum, 2024 yılına ait bir veriyi almak isterse sadece 2024 yılını seçmiş olması yeterli. Buradaki verileri de dilerse şöyle yapalım. 100 tane veri seçelim. Tamamını Excel'e indir diyebilir. Masa üstüne sera gazı rapor olarak sakla. Verileri Excel'e doğrudan çıktı alabilir. Bunun üzerinde hani hesaplamasını doğrudan eğer isterse kendisi formülizasyon yaparak eşittir topla. ...371,3 ton karbondioksit olarak sadece sera gazı 1 yani sabit yanmadan kaynaklı olanlar için verilerin hesapladığını ve buna göre de kontrollerini yapabileceğini bu Excel listesinden kendisi isterse veri olarak da çıktı alabilir. Dilerse burada her tesis için ne olduğunu görmek isteyebilir 2024 yılı. Bunu yine Excel'e alabilir. Burada tamamen denetçi kuruluşun çok daha hızlı, rahat hareket edebilmesi için dizayn edilmiş durumda. Bu arada içerisine giriş yapıp eğer burada yüklenen kayıtlar varsa, raporlar varsa bunları indirebilir. İndirerek bu verilerin doğruluğunu buradaki kayıttaki alandan ilgili faturayı ya da işte sayaçla ilgili diğer dokümanları, kayıtları buradan indirebilir. İndirerek verinin doğruluğunu kontrol edebilir. Örnekleme metodu yapabilir. Burada doğrulayıcı kuruluş çok rahat, hızlı bir şekilde kuruluştan çok bir şey sorgu sual yapmadan istediği hesapları görebilir. Kategori tanımlamalar kısmında bunun ne olduğu ile ilgili kısımları zaten görüyor. Emisyon hesaplarının nasıl yapıldığını, buradaki değerlerin nereden alındığını görebilir. Yine belirsizlik hesabı girildiyse belirsizlik hesaplamalarının sonucunu görebilir bununla ilgili. Bunlar zaten raporda da, sera gazı raporunda da yer almış oluyor. Doğrulayıcı kuruluş çok rahatlıkla buradan işlemini yürütebiliyor. Evet, anlatacaklarımız bu kadar. Sera gazı yönetim sistemi ile ilgili bütün çalışmanın nasıl yapıldığı size anlatılmaya çalışıldı. Herhangi bir soru olması durumunda bizimle iletişime geçerseniz sizlere destek olmaya çalışacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.